El Sanatları Öğreniyorum kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda gizli fermuar nasıl dikilir uygulamalı olarak göstereceğiz. Fakat uygulamaya geçmeden önce fermuarlar hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hangi fermuar nerelerde dikilir ve nasıl birbirinden ayırt edeceğiz? Bunları hemen kısa bir ön bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu elimdeki gizli fermuar, gördüğünüz gibi dişleri ön tarafta görünmüyor ve gizli. Bunu nasıl ayırt edeceksiniz diğer fermuardan? Şöyle çevirdiğimde bakın dişleri var, bunun da dişleri var. Yani var derken dişleri gözüküyor, bunun da dişleri gözüküyor. Fakat başlık kısmından ayırt edebilirsiniz. Bakın bunun başlığı ters gözüküyor. Bakın arka tarafında. Düz kısmı bu taraf. Demek ki dişleri gözükmüyorsa adı üstünde gizli fermuar. Bu da normal dişleri gözüken normal bir fermuar. Bakın hırka fermuarı değil. Şu hırka fermuarını da şuradan ayırt edeceksiniz. Şimdi bu da hırka fermuarı. Dişleri plastik hırka fermuarı. Onu da buradan ayırt edeceksiniz. Şöyle birbirine geçmeli hırka fermuarı. Bu da hırka fermuarı. Fakat yani mont fermuarı diyebilirsiniz. Metal dişli hırka fermuarı, mont fermuarı. Bu da geçmeli bir fermuar. Bu şekilde birbirinden ayırt edebilirsiniz. Fakat ben bu videomda gizli fermuar nasıl dikilir onu göstereceğim. Gelin hep birlikte uygulamaya geçelim. İlk aşamamız telleme. Fakat tellemeye geçmeden önce dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de eteğimizin fermuar kısmı yan taraf. Eteğin nereden hani denk geliyor? Şöyle baktığımda evet bu ikisi dikişte birbirine denk geliyor. Onun için fermuarımızın da şöyle bir açayım. Şöyle göstereyim. Şu plastik dişleri tam dikiş kısmına gelecek şekilde ayarlayacağım. Fakat nasıl? Eteğin tersi bu taraf. Fermuarın tersi de oraya bakacak. Dediğim gibi fermuarın dişlerinin göründüğü kısım fermuarın tersi. Bu gizli fermuar için tek geçerli tabi. Şimdi bu plastik şöyle hemen göstereyim. Şu kısım hemen dikişlerden başlayacak. Şu yukarıdaki dikişten itibaren tellemeye başlarsam diğerini de aynı şekilde şuradaki dikişten itibaren telleyeceğim. Ve o şekilde dikersek tam denk gelmiş olacak. Şöyle önce bir toplineleyeyim. Fermuarı sona kadar açıyorum. Bu şekilde bakın. Bu şekilde diğerini başladığım için bunu da aynı şekilde başlamam gerekiyor. Hemen iğneme dikiş ipliği geçirdim ve tellemeye başlıyorum. Evet bu şekilde telledim fermuarımızı. Şimdi bir test edelim. Acaba bir yanlışlık var mı ya da bir potluk var mı diye. Evet fermuarı çektim. Sadece beyaz tel ipim gözüküyor. Sıkıntı yok. Dikildikten sonra tel ipimi sökeceğim. Şimdi açıyorum. Ve böyle bırakmıyorum tabi. Daha rahat dikebilmek için bunu iç tarafa alıyorum yine. Makinemizi hemen ayarlıyoruz. Normal ayağı çıkardım. Fermuar ayağını takıyorum. Şimdi fermuar ayağını da önce sol taraftan başlayacağım için sol taraf kısmına takıyorum. Evet bu şekilde aşağıya doğru aşağıya kadar dikiyoruz.
sağ tarafını dikmek için de makinemin ayağının sağ tarafına takmam gerekiyor. Şurayı böyle değiştirdim. Şu dişlileri güzelce açıp evet. Fermuarı kapatalım bakalım bir denk geldi mi diye. Evet, gayet güzel. Şuradaki kemer kısmındaki dikişler birbirine denk geldi. Aşağısında da herhangi bir botluk da yok. Şimdi şu kısımları böyle bırakmıyoruz. Bunu fermuarı açıyoruz. Şu ipimizi keselim. Temizleyelim önce ipliklerimizi. Bakın burası önemli. Bunu fermuarı hemen şu şekilde çekiyorum ve bunu bu şekilde katlıyorum. Bakın elimle böyle tabi herhalde belli oluyor fermuarın dişleri. Fermuarın dişlerine denk gelmeyecek şekilde şuraya bir dikiş atıyoruz. Tabi önce makinemizin ayağını değiştiriyoruz. Düz ayak takıyoruz. Evet, düz ayağı taktık. Şimdi çeviriyoruz. Bakın güzelce bir temiz oldu burası. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde dikiyoruz. Şunu şöyle kaydırıyoruz. Bunu da bu şekilde üstünü kapatıyoruz. Onu da çeviriyoruz. Son aşamaya geldik. Şimdi bakın kemer kısmında tabi diktik, her şey yolunda. Kemer kısmında şurada dikişimiz var. Fakat fermuarı rahat dikebilmek için şuradakini sökmüştüm. Şimdi sadece buradaki dikişi dikiyorum ve buradaki dikişi de dikiyorum. Artık gizli fermuarımız bitmiş olacak. Bakın gördüğünüz gibi muntazam bir şekilde gizli fermuarı diktik. Sizler de anlattığımız tekniklerle gizli fermuarı dikebilirsiniz. Fakat elinizde dikiş makinesi yoksa yine elde gizli fermuarın dikimini de yapabilirsiniz. Makine kısmını elde makine dikişi ile dikebilirsiniz. Fakat yapamazsanız bu gizli fermuarın dikimini yorumlara bizlere yazarsanız sizler için elde gizli fermuar dikimini uygulamalı olarak sizler için anlatabiliriz. Seve seve, yeter ki sizler isteyin, biz yaparız. İnşallah sizin de yararınıza olmuş oldu bu videomuz. Başka bir videomuzda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.